Nisan'ın tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle iftar menüsü olarak sebzeli patates çorbası, kıymalı pide, biber dolması ve portakallı revani yapacağız. Çorbamız için 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremizin içerisine koyup güzelce eritelim. Yağımız eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı un ilave edip unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Unumuz kavrulduktan sonra içerisine 1 adet büyük boy patatesi rendeleyelim ve ilave edelim. Üzerine 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet orta boy soğanı doğrayıp tenceremizin içerisine ekleyelim ve sebzelerimizi de güzelce kavuralım. 1 yemek kaşığı salça, damak zevkinize göre tuz, karabiber ilave edip salçamızı da güzelce kavuralım. Dilerseniz başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Varsa eğer 1 bardak kemik suyumuzu ilave edelim. Üzerine 1 litre su ilave edip kaynamaya çıktıktan sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirelim. Pişen çorbamızı blenderdan geçirelim. Üzeri için tereyağı eritip pul biber ve kuru nane kullanarak üzerine sos hazırlayabilirsiniz. Çorbamız da bu şekilde servise hazırdır. Pidemizin iç harcı için uygun bir kap içerisine kıymamızı alalım. Daha sonra üzerine küp küp doğranmış 1 adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber, 1 tane büyük boy kapya biber, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip harcımızı güzelce karıştıralım. Baharatların miktarını iç harcınızın malzemelerine göre değiştirebilirsiniz. İç harcımızı hazırladıktan sonra hamurumuz mayalanana kadar dolapta dinlendirelim. Pidemizin hamuru için 4 su bardağı unu bir kap içerisine alalım. Orta kısmını açıp içerisine 1 paket instant maya, 2 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık suyu ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini bir streç filmle kapatıp 1 saat mayalandıralım. Mayalanan hamurumuzu birazcık yoğurarak havasını alalım. Avuç içi boyutunda yumaklar alarak hamurlarımızı hazırlayalım. Un serptiğimiz tezgahın üzerine 1 tane yumağımızı alıp elimizle hafifçe bastıralım. Daha sonra oklava veya merdane yardımıyla uzunlamasına olacak şekilde hamurumuzu açalım. Yeteri kadar boyuta geldikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine açmış olduğumuz hamurlarımızı alalım. Açtığımız pidelerin ortasına kenarlarında biraz boşluk kalacak şekilde iç harcımızdan yerleştirelim. Kenar kısımlar iç harcın üzerine gelecek şekilde katlayalım. Uçlarının açılmaması için üst üste getirerek bastıralım. Hazırlamış olduğumuz pidelerimizin kenar kısımlarına çırpmış olduğumuz yumurta sarılarından sürelim. Önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Altı ve üstü güzelce kızaran pidelerimizin yumuşaklığını videoda sizlere göstermek istiyorum. Pidelerim sıcak olduğu için bölerken birazcık zorlandım. Yumuşacık kenarları ve mükemmel kokusuyla iştahınızı kabartacaktır. Pidelerimiz de bu şekilde servise hazırdır. Biber dolmalarımızın iç harcı için 1 adet küp küp doğranmış kuru soğan, 2 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı salça,
çeyrek demet maydanoz, 1 su bardağı zeytinyağı, damak zevkinize göre tuz, karabiber, toz biber ve kuru nanemizi ekleyip harcımızı güzelce karıştıralım. Biberlerimizin sap kısımlarını çıkartarak biberlerimizi hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan dolmalarımızın içerisine dolduralım. Bir parmak boşluk kalacak şekilde biberlerimizi doldurup tenceremizin içerisine dizelim. Biber dolmalarımız pişerken dağılmaması için ağız kısımlarına dilimlediğimiz domateslerden koyalım. Dolmalarımızın suyu için bir kap içerisine 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, salçanız tuzlu değilse eğer yeteri kadar tuz ilavesinde yaptıktan sonra üzerine su ilavesi yapıp güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz salçalı suyumuzu tenceremizin içerisine dökelim. Dolmaların bir parmak altında olacak şekilde su ilavesini yapalım. Tenceremizi ocağın üstüne alalım. Kapağını kapatıp kaynamaya çıktıktan sonra altını kısıp pirinçler ve biberler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Daha sonra dinlendirip biber dolmalarımızı da servis edebilirsiniz. Portakallı revani tatlımız için uygun bir kap içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri alıp şeker eriyinceye kadar çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 adet portakalı robottan geçirip harcımızın içerisine koyup güzelce çırpalım. Son olarak 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekleyip son kez harcımızı güzelce çırpalım. Önceden yağladığımız borcamın içerisine hazırladığımız iç harcımızı döküp güzelce her yerine eşit gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla düzeltelim. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü pişirelim. Tatlımızın şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyu alalım. Daha sonra ocağın üstüne alıp 15 dakika kaynatalım. 15 dakika kaynayan şerbetimizin içerisine birkaç damla limon damlatıp 5 dakika daha kaynatalım ve daha sonra ocağın altını kapatalım. Tatlımızın şerbetini dökmeden önce dikkat etmemiz gereken nokta, kekimiz sıcaksa eğer şerbetimiz soğuk olmalıdır. Şerbetimiz sıcaksa kekimiz soğuk olmalıdır. Bu noktaya dikkat ettikten sonra şerbetimizi kekimizin üzerine güzelce dökelim. Daha sonra 2 saat dinlendirip dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.